Merhabalar değerli izleyenlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi kat kat ayrılan muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Hiç vakit kaybetmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ekleyerek maya ve şeker eriyinceye kadar spatulamla güzelce karıştırdım. Sonrasında 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yumurtanın akını da karışıma ilave ediyorum. Yumurtanın sarılarını böreklerimin üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Daha sonra önceden elemiş olduğum unumun yarısını yoğurma kabıma alıyorum ve unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Ele yapışmayan, olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben tarifimde toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ve kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitredir. Sizlerin kullanmış olduğu unun markasına veya kalitesine göre hamurun alacağı un miktarı az da olsa farklılık gösterebilir. Bu yüzden yumuşacık kıvamda bir hamur elde edinceye kadar ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra altına biraz un serpiştirip hamurumu masamın üzerine alıyorum ve yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çok güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Böreğimizin çok güzel bir şekilde açılması ve kabarması için bu aşama çok önemli. Tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar bu şekilde yumruklaya yumruklaya hamuru eze eze güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben hamuru tamamen özlü bir kıvam alıncaya kadar güzel bir şekilde yoğurdum. Ve bardağın dibinde kalan sıvı yağı yoğurma kabının içerisine sürüyorum. Ve yoğurmuş olduğum hamuru tekrar kabımın içerisine alıyorum. Göründüğü gibi gayet elastik ve yumuşacık kıvamda bir hamur elde ettim. Hamurun üzerini hava almayacak şekilde bir streç filmle sıkıca kapatıyorum ve temiz de bir bez örterek oda sıcaklığında hamur 2 katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 45 dakikada mayalandı. Mayalandırırken üzerini temiz bir battaniye ile sıkıca kapattım. Ve hamurun maya kokusunu almak için şöyle bir toparladıktan sonra masamın üzerine alıyorum. Ve hamuru bezelemek için 14 eşit parçaya ayırıyorum. Gerçekten o kadar bereketli bir tarif ki sizler isterseniz daha küçük bezeler alarak daha fazla börekler elde edebilirsiniz. Şimdi kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Ve bezeleme işlemini yaparken bezelerimin hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösteriyorum. Büyük parçalardan alıp küçük parçalara katarak bezelerimin hepsini aynı boyutta hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine biraz un serpiştirip temiz bir bezle kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerim dinlenirken ben de böreğimin iç harcını hazırladım. Biraz kaşar peyniri rendelemiştim ve 1 kase lor peyniriyle karıştırıyorum. Dinlenen bezelerimiz kendini daha da salacak ve çok kolay bir şekilde kısa sürede açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, elastik kıvamda bir hamur oldu. Ben bezelerimi açmak için 1 su bardağı un ve yarım su bardağı nişastayı karıştırdım. Sizler dilerseniz sadece un ile de açabilirsiniz. Ve şimdi hazırlamış olduğum ilk bezeden başlayarak bezelerimi açmaya başlıyorum. O kadar yumuşak ve elastik bir hamur oldu ki görmüş olduğunuz gibi kısa sürede ufak ittirmelerimle kolay bir şekilde açılıyor. Hiç hamur açmayı bilmeyenlerin bile evlerinde kolayca açabileceği bir hamur oldu. Hamurlarımızı çok büyük boyutlarda açmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten küçük oklava kullandım. Bir çay tepsisi boyutunda açtıktan sonra ilk bezemi kenara alıyorum
ve hemen ikinci bezemi açmaya başlıyorum. Bu böreği yaparken 2 yufkayı üst üste koyuyoruz. İkinci yufkamı da aynı boyutta açtıktan sonra önceden 150 gram tereyağı eritmiştim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve hazırlamış olduğum yağ karışımını yufkamın üzerine alarak her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Daha sonra ilk açmış olduğum yufkayı yağladığım yufkanın üzerine kapatıyorum. Ve kenarlarını da düzeltip eşitledikten sonra yine yağ karışımı ile bu katı da güzelce yağlıyorum. Ve şimdi böreğimin şeklini vermek üzere açmış olduğum hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum peynirli iç harcını her iki parçaya da yerleştiriyorum. Ben böreğimi peynirli olarak hazırlamayı tercih ettim. Ancak sizler bu böreği dilediğiniz iç harcını kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, ıspanaklı, pırasalı olarak da bu börek gerçekten çok lezzetli olacaktır. Şimdi iç harcını yerleştirdikten sonra iç harcı kenarlardan taşmaması için kenarlarını katlıyorum ve rulo şeklinde sardıktan sonra böreğime şeklini veriyorum. Yapımı gerçekten çok kolay bir tarif. Ben böreğime bu şekli verdim ancak sizler gül şeklinde de sarabilirsiniz. Farklı şekillerde böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum börekleri altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aldıktan sonra diğer böreklerimi de hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basarak yorum kısmına benim için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Ve videolarımı izleyip beğendiğiniz halde hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca beğenmiş olduğunuz bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız beni daha geniş kitlelere ulaştırmış olursunuz. Ve videomu izleyip hala kanalıma göz atmadıysanız diğer börek tariflerime, poğaça tariflerime, hamur işleri tariflerime rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi böreklerimin hepsini aynı şekilde açıp yağlayarak hazırladım ve hazırlamış olduğum bütün böreklerimi altına yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirdim. Şimdi temiz bir bezle üzerlerini kapatıyorum ve yarım saat tepsi mayası için oda sıcaklığında bekletiyorum. Böreklerimin aralarına sürmek için hazırlamış olduğum yağ karışımından 2 yemek kaşığı kadar artmıştı. Bu yağ ve üzerine sürmek için ayırmış olduğum 2 tane yumurta sarısını güzelce karıştırdıktan sonra mayası gelen böreklerin havasını indirmeden yavaş hareketlerle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve bu arada fırınımı da ısınması için alt üst ayarda 190 derecede ayarladım. Eğer isterseniz böreklerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra susam, çörek otu veya mavi haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ben bugün süslemeden sade olarak pişirmeyi tercih ettim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra önceden alt üst ayarda ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmesi için götürüyorum. Böreklerimin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar fırınımda pişirdim. Şimdi fırınımdan çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde kızardılar. Ve şimdi dokusunu size daha yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülürken içi de kat kat tel tel ayrılan müthiş bir börek tarifi oldu. Mayalı bir hamur olduğu halde kesinlikle poğaça gibi olmadı. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülürken içi de tel tel kat kat ayrıldı. Gerçekten böreğin lezzetini, görüntüsünü sizlere anlatacak kelime bulamıyorum.
Olabildiğince ekrana da yansıtmaya çalıştım. Kesinlikle hiçbir hamurlaşma kalmadan içi tel tel ayrılarak güzel bir şekilde pişerken dışı da pul pul çıtır çıtır bir börek tarifi oldu. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Bana güvenerek vermiş olduğum bütün püf noktalarını uygulayarak tarifimi evlerinizde deneyip bu muhteşem böreği sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamurunu akşamdan hazırlayıp yapabileceğiniz gibi bu şekilde böreği pişirip soğuttuktan sonra difrizde de kolaylıkla saklayıp çıkarıp ilk günkü tazeliğiyle tüketebilirsiniz. Ve böylece bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki tariflerimde de görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.